Bakışlarımızı gece gökyüzüne çevirdiğimizde gördüğümüz şey ışıklarla süslenmiş bir görkemdir. Trilyonlarca yıldız birbirine sarılmış galaksiler ve bitmek bilmeyen bir enerji. Bize öğretilen evren kalabalık ve hayat dolu bir yerdir. Ancak bu madalyonun sadece parlayan yüzü. Gerçekte evrenin büyük bir kısmı aklın alamayacak kadar derin bir sessizliğe hapsolmuştu. Işığın bile girmeye korktuğu, hiçbir yıldızın doğmadığı ve hiçbir maddenin barınamadığı devasa uçurumlar vardır. Bu boşluklar evrenin dokusundaki yırtıklar gibidir. Bugün o ışıklı yollardan sapıp karanlığın bizzat kendisine bakacağız. Varlığın bittiği, sadece mutlak hiçliğin hüküm sürdüğü o tekinsiz boşluklara gidiyoruz. Çünkü bu yolculukta bize eşlik edecek tek bir ışık tanesi bile bulamayacağız. Modern astronomi gökyüzünde bir hata keşfetti. Boötes takım yıldızı yönünde yaklaşık 330 milyon ışık yılı genişliğinde devasa bir alan. Bu bölge o kadar büyüktür ki içinde normal şartlarda binlerce galaksi olması gerekirdi. Ancak orada bu uçsuz bucaksız karanlığın içinde neredeyse hiçbir şey yok. Bu boşluğun devasalığını anlamak için şunu düşünün. Eğer Samanyolu galaksisi bu boşluğun tam merkezinde olsaydı 1960'lara kadar evrende bizden başka hiçbir galaksi olmadığını sanacaktık. Çevremizdeki her yer milyonlarca ışık yılı boyunca sadece zifiri karanlıktan ibaret olacaktı. Orada olmak okyanusun ortasında hiçbir kara parçasının olmadığı bir karanlıkta sürüklenmek gibidir. Ne bir güneşin sıcaklığı ne de bir yıldızın rehberliği vardır. Sadece mutlak bir yalnızlık. Bilim insanları bu bölgeyi büyük hiçlik olarak adlandırıyor. Burası evrenin geri kalanından kopmuş, kendi içine hapsolmuş bir hapishane gibidir. Maddenin bu kadar az olduğu bir yerde zaman ve uzay bile farklı bir anlam taşımaya başlar. Peki asıl soru şu: nasıl oldu da evrenin bir yerinde her şey bu kadar yoğun bir şekilde toplanmışken bir diğer yerinde bu kadar kusursuz bir boşluk oluştu? Bu bir kaza mı yoksa evrenin bizden sakladığı devasa bir sır mı? Boötes boşluğunda tespit edilen çok sayıda galaksi var. Bu galaksiler çevrelerini saran o devasa karanlığın içinde titreyen zayıf mum ışıkları gibidir. Her biri birbirinden o kadar uzaktır ki birinden diğerine bakıldığında gökyüzü tamamen simsiyahtır. Bu evrenin en saf ve en korkutucu halidir. Peki bu devasa boşluklar nasıl oluşuyor? Evrenin dokusu neden bazı yerlerde bu kadar inceliyor veya sökülüyor? Belki de bu boşluklar sandığımız gibi boş değildir. Belki de orada bizim henüz görmeye hazır olmadığımız bir şeyler saklanıyordur. Evrenin dokusuna baktığımızda onun her saniye genişlediğini biliyoruz. Ancak bu genişleme her yerde aynı şekilde gerçekleşmiyor. Galaksiler birbirine kütle çekimi ile tutulmaya çalışırken sıradaki devasa boşluklar birer balon gibi şişiyor. Boötes gibi boşluklar aslında evrenin kendi içindeki yırtılma noktalarıdır. Bilim insanları uzun süre bu boşlukların neden bu kadar hızla büyüdüğünü anlamaya çalıştı. Cevap evrenin en gizemli gücü olan karanlık enerjide saklıydı. Boşlukların içinde madde yoktur. Dolayısıyla kütle çekimi orada işlemez. Bu durum karanlık enerjinin bu bölgelerde dizginleri tamamen eline almasına neden olur. Karanlık enerji bu boşlukları içeriden dışarıya doğru iter. Boşluklar büyüdükçe çevrelerindeki galaksileri daha da uzağa sürüklerler. Bu evrenin dokusunun yavaş yavaş sökülmesidir. Boşluklar büyüdükçe galaksiler adeta kozmik adacıklara dönüşür. Eskiden birbirine yakın olan yıldız kümeleri bu devasa hiçliğin genişlemesiyle birbirinin görüş alanından çıkar. Bir zamanlar komşu olan dünyalar araya giren bu büyüyen boşluklar yüzünden sonsuza dek birbirinden kopar. Işık bile bu mesafeyi kat etmekte zorlanmaya başlar. Boşluğun büyümesi evrendeki iletişimin ve bağın kalıcı olarak kopması demektir. Bu süreç durdurulamaz bir döngüdür. Boşluk ne kadar büyürse içindeki itici güç o kadar artar. Evrenin parlayan, yaşam barındıran bölgeleri bu karanlık okyanusun içinde giderek küçülen noktalar haline gelir. Boşluklar sadece orada olan yerler değildir. Onlar evrenin geri kalanını yutan, her şeyi birbirinden ayıran aktif birer yıkım gücüdür. Peki ya bu boşlukların içinde gerçekten hiçbir şey yoksa? Eğer bu karanlık bölgeler sadece maddenin eksikliği değildi, başka bir şeyin varlığıysa, ya Boötes gibi yerler evrensel bir mühendisliğin ya da devasa bir kozmik bariyerin parçasıysa? Bilim insanları bu boşluğa baktıklarında sadece eksik galaksiler görmüyorlar. Orada bir şeylerin ters gittiğini seziyorlar. Bu kadar kusursuz ve devasa bir boşluğun evrenin doğal akışıyla oluşması
milyarlarca yıl sürmeliydi. Ancak bu boşluklar sanki orada bir temizlik yapılmış gibi duruyor. En uçuk ama en sarsıcı teorilerden biri bu boşlukların doğal yollarla oluşmadığıdır. Bazı araştırmacılar aşırı gelişmiş bir medeniyetin tüm bir galaksi kümesinin enerjisini hasat etmek için yıldızların Dyson küreleri gibi yapılarla çevrelemiş olabileceğini savunuyor. Eğer bir medeniyet tüm galaksilerin ışını hapsedecek kadar büyüdüyse dışarıdan bakan bizler için o bölge sadece zifiri karanlık bir boşluk olarak görünecektir. Boötes belki de boş değil, aksine ağzına kadar teknolojiyle dolu ama bizden gizlenmiş devasa bir enerji tarlasıdır. Bir başka teori ise boşlukların evrenin farklı bölgeleri arasındaki bariyerler olduğudur. Kuantum dalgalanmaları sırasında oluşan bu boşluklar galaksilerin birbirine karışmasını önleyen yalıtım bölgeleri işlevi görüyor olabilir. Eğer evren bir simülasyonsa bu boşluklar farklı işlemci yüklerini birbirinden ayıran boş veri alanlarıdır. Boötes evrenin bir bölgesindeki hatanın diğerine sıçramasını engelleyen bir güvenli bölge ya da devasa bir karantina duvarı olabilir. Belki de bu bölgeler hiçbir zaman dolu değildi. Çevredeki devasa kütleli yapılar, büyük çekici adı verilen gizemli kütleler, milyonlarca ışık yılı uzaktaki her şey kendine çekerken geride sadece bu devasa, ruhsuz uçurumları bırakıyor. Madde güçlü olanın yanında toplanırken zayıf ve yalnız olan bölgeler tamamen boşalıyor. Bu evrenin en acımasız yasasıdır. Zenginleşen yerler daha çok madde çekerken fakirleşen yerler mutlak bir hiçliğe mahkum olur. Einstein bize zamanın uzaydan ayrı olmadığını, ikisinin tek bir doku olduğunu öğretti. Bu demektir ki uzay dokusunun bu kadar seyreldiği, maddenin neredeyse yok olduğu bu bölgelerde zaman bizim alışık olduğumuz o ritmik akışını kaybeder. Genel göreliliğe göre kütle zamanı büker ve yavaşlatır. Devasa galaksilerin ve kara deliklerin yakınında zaman daha ağır akar. Ancak bu uçsuz bucaksız boşluklarda zamanı yavaşlatacak hiçbir kütle yoktur. Maddeden arınmış bu bölgelerde zaman bizim için milyonlarca yıl süren kozmik olaylar bu boşluğun kalbinde çok daha çabuk tükenir. Orada zaman üzerine basılacak bir zemin bulamadığı için boşlukta süzülen bir hayret gibidir. Zamanın akışını hissettiren şey değişimdir. Bir yıldızın doğumu, bir gezegenin dönüşü ya da bir atomun titreşimi bize zamanın geçtiğini söyler. Ancak bu boşlukların merkezinde milyonlarca ışık yılı boyunca değişen hiçbir şey yoktur. Hiçbir etkileşimin, hiçbir çarpışmanın ve hiçbir ışık hareketinin olmadığı bu ölü bölgelerde zamanın geçip geçmediğini anlayacak bir referans noktası bile bulamazsınız. Zaman orada vardır ama bir anlamı yoktur. Bir saniye ile 1 milyar yıl arasındaki fark mutlak karanlığın içinde silinip gider. Aslında bu boşluklar tüm evrenin uzak gelecekte dönüşeceği o son halin küçük birer ön izlemesidir. Evren genişlemeye devam ettikçe galaksiler birbirinden uzaklaşacak ve sonunda her yer bu boşluklar gibi birer hiçliğe dönüşecektir. Bu boşluklara bakmak evrenin tüm ışıklarını söndürdüğü o son günü izlemek gibidir. Zamanın akacak bir yön bulamadığı, maddenin tamamen dağıldığı ve geriye sadece uçsuz bucaksız bir sessizliğin kaldığı o nihai sona bakıyoruz. Evrenin dokusundaki o küçük önemsiz gibi görünen delikler aslında kendi sonumuzu taşıyan birer tümör gibi büyüyor. Boötes boşluğu ve onun gibi devasa hiçlik alanları evrenin geri kalanını bir gün tamamen yutacak olan karanlık bir okyanusun ilk dalgalarıdır. Karanlık enerji evreni genişletmeye devam ettikçe bu boşluklar daha da güçleniyor. Bir zamanlar galaksilerin birbirine tutulmasını sağlayan kütle çekimi bu devasa hiçliğin karşısında pes etmeye başlıyor. Boşluklar genişledikçe evrenin dokusu artık bu gerilime dayanamayacak bir noktaya uyar. Gelecekte bir gün bu genişleme o kadar şiddetli bir hal alacak ki sadece galaksiler birbirinden kopmakla kalmayacak, yıldız sistemleri dağılacak, gezegenler yörüngelerinden savrulacak ve en sonunda atomların kendisi bile bu görünmez güç tarafından birbirinden koparılacak. Bu büyük yırtılmadır. Her atomun, her protonun ve her bir kuantum parçacığının birbirinden sonsuza dek koptuğu, evrenin her noktasının bir Boötes boşluğuna dönüştüğü o an. Artık bakılacak bir gökyüzü, ışığı yansıtacak bir toz tanesi bile kalmamıştır. Evren kendi yarattığı boşluğun içinde boğulmuş, varlık yerini hiçbir şeyin değişmediği, hiçbir sesin yankılanmadığı mutlak bir durağanlığa bırakmıştır. Kozmik boşluklar bize gerçeği fısıldar. Işık, madde ve hayat bu sonsuz karanlığın içinde sadece geçici birer kazadır. Evrenin asıl doğası yıldızlar değil, o yıldızların arasındaki korkunç ve muazzam sessizliktir. Bu boşluklara bakmak, aynada kendi sonumuza bakmaktır. Bizler bu devasa hiçliğin ortasında kısa bir süreliğine yanıp sönen zayıf kıvılcımlarız. Son yıldız da söndüğünde ve son galaksi de o karanlık ufkun ötesinde kaybolduğunda geriye sadece tek bir şey kalacak. Başlangıçta da orada olan,
her şeyi kuşatan ve sonunda her şeye sahip olacak olan o kadim güç. Fiziğin en soğuk kanunu, mutlak hiçlik.